İlk başta sabah sabah neden hep aynı saatte uyanıp o hafif el kaldırma hareketini yaptığını anlamıyordum. Yani neden uyanır uyanmaz ilk işi kıyafet dolabının karşısında şaşkın şaşkın durmak oluyordu. Ta ki bir sabah babasının okyanusların ötesinden tam o saatte kameradan merhaba oğlum diye fısıldadığını duyana kadar. Baba. Baba buraya. 사랑해 봐. 아빠 사랑해. Meğerse bekliyormuş. Hem de her gün. Belki haftada bir kere duyabileceği o sesi umutla her gün bekliyormuş. Merhaba, ben İrem. Bugün size klasik gemici eşi hikayelerinden değil de daha derin bir şey anlatmaya geldim. Yani bir gemici çocuğu olmanın küçük bir kalpte açtığı o koca boşluğu. 3 yıllık evliliğimizde planlarımız bambaşkaydı. Eşimle gemiye çıkacaktım, birlikte içerik üretecektik işte. Ama hayat bize en güzel sürprizini yaptı ve o sürprizin adı Dehan. Hamileliğimin çoğunu Türkiye'de geçirdim. Son aylarında eşimle beraber Kore'deydim. Ve doğumda yanımda olamazsa diye çok korktum ama neyse ki yanımdaydı. Ama sonrası meşhur gemici kaderi. Dehan doğduktan sonra babası sadece bir ay yanımızdaydı. İlk 100 günde hafta sonları işte gemi karadaysa falan git gel yapabildi. Biz de Türkiye'ye gittik. Yani aile, yaz, deniz, Dehan, umutlu günler geçirsin falan derken tekrar Kore'ye döndüğümüzde artık bazı şeyleri daha fark etmeye başlamıştı. Garaja indiğimizde babasının arabasına benzeyen her arabaya koşuyor. Baba baba diye seslenip yokluğunu anlayınca mızıldanıyordu. Çocuktur anlamaz diyordum ama gerçekten anlamaya başlamıştı. Ve sonra her şeyi değiştiren o an. Bir gün evdeki kameradan babasının sesi geldi. Dehan durdu. Cidden durdu. Kalbi durdu sanki. Şok oldu. Eliyle ağzını kapattı. Dünyası durmuş gibiydi. Ve küçük bir yıldız parlamış gibiydi gözünde. 12 aylıktı daha. Sonra 13 aylık olduğunda telefon zili çaldığında hangi zilin baba demek olduğunu bile anlamaya başlamıştı. Babası arıyorsa koşuyor, ekrana bakıyor, gülümsüyor, ardından minik öpücükler atıyordum. Ama en yüreklenen şey Baba. babasını evdeki kamera zannediyor olmasıydı. Her uyuyup uyandığında kameraya el sallaması, yeni bir diş fırçası mı aldı, koşa koşa kameraya göstermesi, sanki babası o küçük siyah kutunun içinde yaşıyormuş gibiydi. Bye bye baba. Ve beni en darmadağın eden an, bir gün Kore'de insansız marketler çok fazla, belki biliyorsunuzdur. Orada ödeme yaptığınız yerde kamera sizi çekiyor ve ödeme yapıyorsunuz. Bir anda Dehan el salladı. Sonra öpücük attı. O an eve gidene kadar gerçekten ağladım yani. Minik beyninde babam her kameradan beni izleyebilir düşüncesi var sanırım. O kadar masumdu ki. O kadar güçlü, o kadar acı. Bir o kadar sevgi doluydu. Sonra biz de alıştık. Bir yerden ayrılırken kameraya, oyuncaklara, hatta kitaplara bile el sallamaya başladık. Belki bir veda ritüeliydi. Belki de geride bıraktığımızı düşündüğümüz birine merak etmeye geri döneceğim demekti. İşin en ironik yanı, ben de babasız büyüdüm sayılır ve çok erken kaybettim. Annem hem annelik hem babalık yaptı. Bazen kendimi ona benzetiyorum ama bizim hikayemiz farklı. Benim eşim oğluna daha iyi bir gelecek bırakmak için okyanuslarda savaşıyor. En zor anlarda dayanacağım çünkü beni bekleyen bir aile var diyerek ayakta duruyor. Biz burada sıcacık yataklarımızda uyuyorsak onun sayesinde. Neyse ki Starlink var. En azından ses var, yüz var ve ilginçtir ki bu aslında bir döngü. Eşimin babası da gemiciydi. O da kendi oğlunu uzaktan büyüttü. Şimdi Dehan'ın dedesi yine gemide. Aylar sonra görse bile Dehan ona trip atmayı unuttu. Geldiğinde bir saatlik zamanın olduğunu biliyor sanırım. Yani bunu da ağlamakla değil kahkahalarla geçirmeye çalışıyor gibi. Belki de şimdiden şunu öğreniyor. Gidenin arkasından üzülme, döndüğünde kıymetini bil.
Ve son olarak evet babası bugünlerde yanında değil ama büyüdüğünde buna ne kadar kutsal bir fedakarlık olduğunu anlayacak. Onu iki dilli yetiştirmeye çalışırken zorlandığım oluyor ama belki bu yüzden daha fazla çabalıyorum. Canım portakalım. Bu videoyu hem Türkçe hem Korece ekleyeceğim. Hangi dilde kendini daha iyi ifade edersen et, hikayeni sen bil istiyorum. 사랑해. Baban seni çok seviyor anneciğim. Gemici olduğu için istemeden uzakta ama attığın her öpücük, her el sallama, okyanusları aşıp kalbine ulaşıyor. Bu hasret senin geleceğin için ekilen bir sevgi tohumu. Ve biz seni gerçekten çok seviyoruz. İyi ki varsın, iyi ki geldin, iyi ki benim oğlumuz, iyi ki bizim oğlumuz. 가지마. 여기 있어. öpücük. 대한 아빠야 öpücük. 엄마부터. 내가 기다리고 있어. 아빠 여기잖아. 내는 말고 아빠 여기. 아빠 사랑해. 찌직. 이거 때리는 거 아니야? 야, 대한아 아빠다. 아빠 뭐래? 그렇게 좋아? 어디 있어 아빠? Good morning, handsome boy. Hı. Ne dedi baba? Bu saç ne bu saç? Aç. Aç. Morning, my baby. Oldu günaydın baba yap kalk. Selam ver babaya. Öpücük at bir tane. 잘 보고 있어. 제안이 사랑해. 아빠 사랑해 해봐. 빨리 아빠 사랑해 해봐. 아빠 사랑해 해봐. 사랑해. 책 보고 있으니까 안 해. 사랑해. 사랑해. Big Dada. A big